Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz balon ekmeklerin tarifini vereceğim. Gerçekten ismini hak eden harika bir tarif. Balon gibi kabaran, bir diğer ismi de pita ekmeği, gobik ekmeği olarak da geçiyor. Ama ben balon ekmeği diyorum. İnanın ismine yakışan harika bir ekmek. Hemen hazırlama aşamasına hep birlikte geçelim. Balon ekmeği için malzemelerimiz: 1 adet yaş mayayı ılık su içinde erittik. Üzerine çıkacak kadar su koydum ve erittim. Üzerine 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Çok az bir fazlası var, onu da ilave edelim. Yarım su bardağı sıvı yağ koyuyoruz. Balon ekmeğinin hamurunu hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve göz ayarı tuz. Bir adet de yumurta kırıyoruz. Kaşık ile şöyle iyice çırpalım. Elimizi batırmadan ilk aşamada. Yavaş yavaş daha sonra un ilavesini koyacağız. Evet, un ilavesini yavaş yavaş kaşık ile koyuyorum. Dediğim gibi elimi batırmaması için bu işlem. Ne kadar un koyacağız? Unun ölçüsünü vermiyorum ama toplamda 5 su bardağı un gidecektir. Eksik ya da fazla. Elimize yapışmaz bir hamur olana kadar un ilavesini vereceğiz. Balon ekmeği yapıyoruz. Çok lezzetli, çok harika bir ekmek. İçine istediğiniz malzemeyi doldurup tüketebilirsiniz. Peynir, salam, sosis, domates, biber. Aklınıza her ne gelirse açıp içine doldurup tüketebilirsiniz. O şekilde de tüketebilirsiniz. İnanın çok lezzetli oluyor. Evet, artık elimizi sokabiliriz. Elimizle yoğurabiliriz. Elimize yapışmaz bir hamur olduğu zaman un ilavesini keseceğiz. Arkadaşlar, nefis lezzeti tarifler web sitemiz açılmıştır. Nefislezzetlitarifler.com adresini ziyaret ederek tariflerimize yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Yayınlanan en yeni tarifleri ilk izleme şansını yakalayın. Bu şekilde hazırladık ekmeğimizi ve yarım saat dinlenmeye bıraktık. Yarım saatin sonunda evet, gördüğünüz gibi nasıl da kabarmış. Şimdi ekmeklerimizi hazırlama aşamasına geçelim. Şöyle biraz un septik masamızın üzerine ve hamuru çıkarıyoruz. Yumuşacık, fos fos kabaran harika bir ekmek hamuru oldu. Şöyle ilk aşamada elimizle güzelce toparlayalım. Şimdi bir bıçak ile keseceğiz. Elimizin yumruğumuz büyüklüğünde hamurlar keseceğiz.
Ne kadar çıkarsa hepsini yapacağız. Bakın. Yumruk büyüklüğünde hamurlardan kesiyorum. Balon ekmeğinin bir özelliği ne çok ince ne çok kalın olması. Çok ince yaparsanız kurur, dağılır. Çok kalın yaparsanız da balon gibi asla şişmez. Bu püf noktasına dikkat edelim. Evet. Dediğim gibi yumruk büyüklüğünde hamuru kesiyoruz. Ne kadar çıkarsa hepsini şimdi hazırlayacağız. İlk aşamada şöyle hamurları toparlayalım. Bir kenara koyalım. Yarım saat dinlendirdik. Hamurumuz mayalandı. Sıcak bir ortamda dinlendirdik hamuru. Mayalanması için. Bakın bu şekilde toparladığımız zaman çok daha güzel açılacaktır. Şekli düzgün olacaktır. Evet, balon ekmeği hazırlıyoruz. İsmi gibi balon gibi kabaran harika ekmekler hazırlayacağız. Buna pita ekmeği de deniyor. Gobik ekmeği de deniyor. Ama ben balon ekmeği olarak tercih ediyorum. İstediğiniz ismi söyleyebilirsiniz. Evet, tüm hamurlarımızı toparladım elimle. Şimdi bir oklava ile açacağım. Yemek tabağı büyüklüğünde açacağız. Şöyle bakın, birazcık daha açalım. Evet, artık yeterli. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyoruz. Ne kadar alacaksa o kadar yapacağız bu tepsiye. Diğerlerine başka bir fırın tepsisine koyacağız. Hazırladığımız ekmekleri 15 dakika tepsi mayasında dinlendireceğiz. Daha sonra 250 derece önceden ısıtılmış fırına pişmesi için vereceğiz. Fırınımız sıcak olması lazım. Düşük ayarda olmaması gerek. Evet, tüm hamurları açtık. Şimdi 15 dakika tepsi mayasında dinlendirip fırına veriyoruz. 250 derece önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ekmeklerimizin bir tepsisini pişirdik. Üzerine isteğe bağlı tereyağı sürüyoruz. İsterseniz sürmeyebilirsiniz. Sürmeden de tüketebilirsiniz. Ben bir tepsisine süreceğim. Diğer tepsiye sürmeyeceğim. Muhteşem görünüyorlar. Ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Sizler de bu şekilde ekmekler hazırlayıp çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İnanın tadına bayılacaklar. Sıcak sıcak tereyağı üzerine gezdiriyorum. Muhteşem gözüküyorlar.
Evet, çok güzel oldular. Diğer fırın tepsimizi de çıkardım fırından. O da kabardı. Buna sürmeyeceğim tereyağı. Sade bir tepsisine sürüyorum. Diğer fırın tepsine sürmeyeceğim. Şimdi çıkaracağım hepsini servis tabağına. Bakın muhteşem oldu. Altı da üstü de kızardı. Şöyle servis tabağına alalım balon ekmeklerimizi. Umarım sizler için hazırlamış olduğum balon ekmek tarifimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evet, bir tanesini sizler için açacağım. Bakın içine istediğiniz domates, biber, peynir, zeytin, sucuk ne isterseniz doldurup tüketebilirsiniz.